Selamlar dostlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde karavan alacaklara tüm bilgilerimi aktaracağım ve neden karavan hayatına devam ediyorum ve neden bu karavanı seçtim. Hepsiyle ilgili işinize yarayacak bilgilerimi paylaşacağım. O zaman hazırsanız yeni bölüm başlasın. So in this life, don't you try to move too fast, or the good times will roll by. So don't just slip by. These days they will come and go. Şimdi neden bu karavanı seçtiğimden önce isterseniz en çok sorulan sorulardan biri olan neden bir eve geçmedin de yeniden yine bir karavan yapma macerasına girdin diye soranlar var. Mantıklı olan genelde herkesin yaptığı eve geçmekti ama ben o ihtimali eğer hayatım bu şekilde değil de başka şekilde devam etseydi öyle düşünüyordum ama o olmayınca o zaman dedim ki benim eve geçmemin de bir manası yok açıkçası. Çünkü yalnız başıma evde ne yapacağım? Bana iyi geleceğini düşünmüyorum. Hem de onu da bıraktım. Benim işim bu zaten, yani bir de karavan hayatıyla ilgili paylaşımlar yapmak ya. O yüzden de açıkçası karavan hayatına devam etmek. Ama dersen ki Ümit, senin hayatına bambaşka bir dokunuş yapalım. Diyelim ki sana çok güzel bir maaş olan iş ayarladık. Onun haricinde de merkezi bir yerde de bir ev ayarladık. Veya işte karavana yatırım yapmak yerine eve yatırım yaptın diyelim. Böyle bir hayat alternatifi sunsak seçer miydin deseniz seçmezdim arkadaşlar. Çünkü ben öyle bir hayatı alışık değilim. 8 senedir böyle bir hayat tercih ettik biliyorsunuz. Artık buna alıştım. Bunun haricindeki bir hayatı Bursa'da karavan yaparken mesela deneyimlemiştik. Hiç bana göre değil yani. O hayatın daha düzenli olduğunu, daha belki de işte insanlarla iç içe olduğu için daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz olabilir. Ama ben de yalnız değilim ki. Sizler varsınız işte. Mesela hafta sonu şuradan da aksın. Geçen pazar videoda bahsetmiştim İtopyaköy buluşması olacak diye. Ya çok güzel bir buluşma oldu. Burada görüyorsunuz bahçemiz pırıl pırıl oldu. Her yeri birlikte düzenledik. Bu takım taklavat vesaire onları buradan alıp şu karşıya yerleştirdik. Ve şu kulübeyi de biraz adam ettim mi içini en azından, yani hani böyle bir yerleştirdim mi eşyalarım falan. Benim hayatım burada güzel yani. Yalnız değilim. Bu buluşmaları zaten haftada 2 kere buluşma yapıyorum. 2 günüm öyle geçiyor diyelim. Diğer 2 günümde normal arkadaşlarımla buluşma olarak geçiyor. Geriye kalan 3 gününde ikisinde video çekimi ve edit vesaire gibi işlerle geçerken bir günde free bırakıyorum. İşte onu böyle mesela karavanda dinlenerek geçiyorum. Bahçede uyalanarak geçiyorum gibi. Yani hayatım aslında böyle geçiyor. Yani ben zaten çok da aslında böyle yalnız yaşayan biri değilim artık. Ne var tabii ki akşamleyin yine buraya dönüyorsun. Veya burada iş yaparken işte video çekerken falan şu an mesela kimse yok yanımda gördüğünüz üzere. Böyle yalnız geçirdiğim zamanlar oluyor ama ben de zaten bu hayatı bu yüzden seçtim yani. Ben böyle yaşamak istediğim için. Yani ben burada mesela şu an apartmanda oturuyor olsaydım ve düzenli bir işime gidiyor olsaydım hayatım bu kadar bu rahatlıkta olmayacaktı. Hele ki böyle bir dönemde mesela aranızda görüyorum, sadece ben değilim. Böyle süreçler yaşayan insanlar var ve onlar evde belki de ailesinin yanına dönmek zorunda kalan, birçok benden daha zor şartlarda bu durumu atlatan insanlar var. Ama belki de onlar için de işte işe gidip gelmek iyi geliyordur. Bilmiyorum yani, karşılaştırmak istemiyorum. Ama bu benim tercihim. Bunu da istekli olarak tercih ettim. Çünkü yeni karavanımı biliyorsunuz aldım ve teslim ettim. Bunun tasarım süreci şu an devam ediyor. O bittiğinde de ben çıkıp buradan gezmek istiyorum. Bir sürü planlarım var. Gitmek istediğim, gezmek istediğim hem Türkiye'de hem Türkiye dışında karavanla. Bu karavanım tam ona uygun bir karavan olacağı için de hep birlikte gezeceğiz işte. Tabii karavan demişken de neden o karavan diye de sorabilirsiniz. Bugün de rüzgarlı hava görüyorsunuz. Şöyle daha sakin bir yere geçelim. Mikrofondan çünkü korkuyorum. Acaba ses nasıl, rüzgar çok alıyor mu falan diye. Başka bir yerde de neden bu karavan onu konuşalım. Some more secret she keeps hidden. Ne estirdi ya. 2-3 gündür böyle acayip rüzgarlı. Tenteyi falan topladım. Az kaldı tente gidiyordu yani. Ben burada yaşarken ona da küçük değineyim. Yani ben şu an mesela çekme bir karavanda yaşıyorum. Onun haricinde de otobüste yaşıyordum. İşte uzayla gezerken yaşadım. Ve onun öncesinde de bir panel van araç deneyimi olmuştu hatırlarsanız. Yani bunların hepsini denerken ben arkadaşlar evde gibi hissediyorum biliyor musunuz? Yani bu garip mi bilmiyorum. Aranızda karavanda tam zamanlı yaşayan var mı? Nasıl hissedersiniz bilmiyorum ama ben şu an bildiğiniz ev gibi hissediyorum. Burası benim ev
gibi benim için ev artık karavan olmuş, karavan da ev olmuş. Peki benim karavanım neden bu sefer semi entegre seçtim? Küçük de bundan da bahsedeyim. Biliyorsunuz birçok karavanı deneyimledim hayatımda. İşte Uzay'ı biliyorsunuz, alkovenli bir karavandı. Onun öncesinde küçük bir camper tarzı bir aracımız vardı. Sonrasındaki Alaska çok devasa, kocaman bir otobüstü, çift katlı otobüstü. Ondan sonrasında da bir yaban girdi hayata. Normal bir panel vandan dönen bir karavan. Tek denemediğim karavan hangisi? Alkovenli var, camper var, panel van var, otobüs var. Ne kaldı? Bir semi entegre, bir de ekstrem kamyon karavan. Aslında bu iki seçenek de benim önümde duruyordu. Bununla ilgili zaten birazdan karavanım yapılacak yere de geçeriz. Orada da konuşuruz bu ayrıntıları ama ben kamyon yapma ihtimaliyle semi entegre yapma ihtimali arasında bir değerlendirme yaptım. Kamyon karavanın da bir noktadan sonra otobüse dönüşeceğini düşündüm. Hem yakıt gezme anlamında hem büyüklükte girebileceğim yerler anlamında boyutlarıyla vesaire beni kısıtlayacağını düşündüğüm için en ideal arabanın da minimum yaban, maksimum da alkovenli olduğunu düşünüyorum ben artık. Eğer kalabalık bir aile olsaydım alkovenli karavan seçerdim ama şu anki halimle en son yabanı dış kısımlarında offroad görünsün diye crawler'a bazı şeyler yaptırmıştık. Orada da aklıma bir Sprinter girmişti. O da böyle semi entegre yapılıyordu. Onu gördükten sonra ya dedim hani o duvarların düz çıkması, o iç genişlik, ferahlık, yani aslında şu Alpin genişliğiyle kaldığım karavanın içini biliyorsunuz. Ne kadar geniş ve ferah duruyor. Yani bunun genişliğini bir panel vana koyabiliyoruz. Aracın kendi karoserinin içine sığışmaya çalışan, yamuk yumuk yerlere bir şeyler uydurmaya çalışacağı ama semi entegre yapıyorum. Semi entegrede ne fark ediyor derseniz yükseklik olarak öyle bir yükseklik artışı olmuyor. Çok az belki yükseklik artışı oluyor. Yani bir alkovenli gibi böyle bir 90 santim falan artıp da araç böyle büyük boyuta çıkmıyor. Sadece genişliyor, uzuyor. Yani bunlar da içine acayip ferahlık katıyor. Çünkü duvarların bir kere düz çıkıyor. İkincisi iç dizaynını ona göre yapıyorsun. Üçüncüsü bütün dış, iç, yalıtım, cam açma yerleri gibi altlara da böyle depolama alanlarına dair her şeyi kendin ayarlayabiliyorsun. Yani aracın kendi karoserine bağlı kalmıyorsun. O yüzden de ben de semi entegre tercih ettim. Zaten panel van araç kullananların hepsine sorun. Hayalleri semi entegre karavandır. Her yere de gidip girebileceğim. 3500 kilogram altında olacak ve bu ne demek? B ehliyetli rahatça kullanabiliyorsun ve Avrupa'da da gezerken şehir içlerine falan her yere girebiliyorsun demek. Bu ihtimallerin hepsini de göz önünde bulundurunca o zaman semi entegre olsun dedim. Türkiye'de Avrupa standartlarında bir semi entegre yapan ve aynı zamanda da bunu fiber değil de alüminyumdan ve offroad'a uygun yapan kim var diye araştırdığımızda zaten seçenekler bir anda minimuma düşüyor. 10 yıldır da bu işleri yapan Crawler'la da geçen yabanın dışını yaptırırken inceleme fırsatım olduğu için de direkt orayla görüşmeye başladım. Ben ne yapayım biliyor musun? Dediğim o benim aklımı çelen Sprinter karavanı ayarlayalım. Belki yakınlarda bir yere de gezmeye gideriz. Sizler de yakından görmüş olun, incelemiş olun. Benim kafamdaki bütün soruları sizin için de bir karavan firması sahibine de sormuş olalım. Siz de en azından tercihler yaparken bu konularda fikir sahibi olmuş olursunuz. O zaman hadi bakalım yola düşelim. In the darkness, I could feel her thinking about somebody else. Evet, Crawler'dayız. Şimdi neden Crawler'ı tercih ettim? Tek tek iyisiyle kötüsüyle dürüst bir şekilde inceliyoruz. Hadi gelin. Some old secret she keeps hidden high up on the shelf. It's all covered in dust, holding up some old books supposed to teach about heaven and hell. In the darkness, I could feel her thinking about somebody else. I hear country music. Öncelikle biliyorsunuz ki bir araç almaya gittiğinizde böyle kocaman showroom olur ve orada araçları görürsünüz, seçersiniz. Türkiye'de başka böyle bir karavan firması ben görmedim. Normal fabrikası zaten Kocaeli'de biliyorsunuz ama aynı zamanda da kocaman devasa bir burada showroom'u var. Burada sadece karavan değil, kamp ve karavancılık üzerine her türlü ürünlerin de sergilendiği, ne alacağınızı da yakından görebileceğiniz bir showroom var. Bu showroom'u herkesi bekliyorum, özellikle kahve köşesine.
Crawler'da bunun gibi karavanlar yapılıyor. Mesela bu ya da bu ya da bunun gibi. Bu benim içinde de yaşadığım Crawler'ın Alp 560 modeli. Yani bu karavanları yapan firma bir kere zaten kendini kanıtlamış bir firmadır. Böyle düşündüğüm zaman beni cezbeden taraflarından bir tanesi böyle hem kocaman bir showroom'unda gelip görmek, hem fabrikasına gidip karavanların nasıl yapıldığını incelemek, hem de böyle bu kadar kendini kanıtlamış bir firma olması. 10 yıllık yaklaşık bir firma. 2 gün sonra yaptırdım, aldım karavanımı, aman başıma kaldı olmasın yani. Arkasında duracak, bana ileride servis sağlayabilecek, her türlü imkanı sağlayabilecek bir karavan firması mı? Bunu araştırdım. Şimdi artık detaylara inebiliriz. Crawler'ın en önemli özelliği diğer karavan firmalarından bir, tabii ki panel van araç. Burası da yapıyor ama benim istediğim o semi entegre veya işte alkovenli karavanlar yapmak istediğinizde bunların modelleri var. 2 çeşit yapılıyor. Bir nedir? Fiber. İkincisi de kişiye özel tasarım kabinler. Panel şeklinde kendileri oluşturuyorlar. Dışı alüminyum, içi alüminyum ve arasında pres malzemeyle yalıtım malzemesi olan ve istediğin formda, şekilde bükülen, açılan, eğilen, her türlü kullanabilen, kaynağını yapabilen, onu perçinleyebilen bir firma. Benim önceki karavanlarımı bilirsiniz. Alüminyuma çevirmeye çalışıyordum ama ben alüminyum kompozit kullanıyordum. Burası direkt alüminyumun sacını kullanıyor. Neden alüminyum diyorum? Çünkü fiberin çok güneş altındayken o sıcağı yediği zaman içeriye verdiği koku ve o göz yakmalar falan oluyor. Tabii kullanılan fiber malzemeye göre falan da değişiyor. İkincisi sağlamlık. Offroad'a özel yapıldığı için o standart karavanlara göre esnemesi, burkulması veya ileride paslanmaması, korozyona uğramaması gibi özellikleri de bunu en çok öne çıkarttığı özellikler. Benim de tercih etmem de 2 gün sonra, 3 gün sonra kaza halini düşündüğünde tamiratı kolay. İleride paslanmama gibi bir olayı olmaması güzel. Sağlamlığı, yani böyle giderken rigid bir şekilde aman şurası esner mi, yamulur mu veya kırılır mı gibi böyle korkuların olmadan. Neden bunları diyorum? Çünkü öyle karavanlar geziyor ki Türkiye'de. O yüzden sağlamlık benim için çok önemli. Eğer böyle normal aracın haricinde bir şase yapılacaksa da o da sağlam olmalı diye bunu seçtim. Şimdi şuraya oturayım da biraz yoruldum. Orada anlatmaya devam edeyim. Şimdi burada da böyle evimde gibi hissediyorum. Benim evim de bu ya. Şu an çok rahatım o yüzden. Burada başka ne var? Benim çok dikkatimi çeken, mesela biz yabanı götürüp yaptırırken elektrikle ilgili bir şey yapıldı. Bizim tavan lambaları koyulmuştu mesela. Abi baktım her şeyin kablosu hazır. Tesisat geçecek yerler belli. Yani bütün her şey böyle otomasyon sistemi gibi. Bir arabanın mesela nasıldır? Hangi ustaya götürsen götür. Onun çekeceği kablosu, ucunun soketli olması vesaire. Her şey hazırdır ya. Orada da böyle mesela mutfaktan yatak odasına gidecek kablo belli. Hepsi böyle dizilmiş, hazırlanmış. Oradan alıp usta direkt onu takıyor. Bu sadece kabloda değil, alüminyum panellerinden tutun da iç mobilya dizaynına kadar her şey belli. Su tesisatı, ısıtması, nereden geçecek, ileride bir sorun olduğunda oraya müdahale edeceğim zaman projeyi aldığımda elime her şeye ulaşılabilir olması beni en çok cezbeden ikinci özellikti. Şimdi geçelim üçüncü özelliğe. Sıradaki özelliğimizde anlatması için patronumuzu buraya davet edelim. Hatta durun ben ışınlayayım. Hoş geldin Selami'cim. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Selami'yi zaten önceki videolardan bilenler bilirler. Buranın Crawler'ın başlangıcını, startını verenlerinden, sahiplerinden biridir kendisi. Eyvallah. Ne denir? Böyle mi denir ya? Patron mu diyelim bir de sırada? Estağfurullah. Ben neden seçtiğimi işte kabin özelliklerine, yaptığınız karavanlardan ve bu güzel showroom'dan bahsettim. Mesela sen kendin alıyor olsan senin için en önemli özelliği nedir mesela? Sağlam olması, fonksiyonel olması. Mesela burada gördüğümüz üzere bir WC kapısı ya da Dışarıya açılan daha ferah büyük kapılar. kapaklarda diyebiliriz. Kapaklar. Bunun gibi böyle istediğimiz şeyleri oynayabiliriz. Zaten sağında solunda görüyorsunuzdur. Bu çok güzel bir özellik Evet, bence. kesinlikle. Daha özgür, daha sınır tanımayan fonksiyonlar katıyoruz. Benim cezbeden taraflarından bir tanesi de alüminyumu o kadar sanatsal kullanıyorsunuz ki eski karavanlarında, hatta bu Batu'da da değil mi? İçinde de kullanıyorsunuz. Evet evet. Birçok offroad ağırlıklı modellerin içinde de kullanıyoruz. Mobilya isteyene mobilya, alüminyum isteyene hala alüminyum devam ediliyor yapılan karavanlarda. Ama ben de bazı yerlerde ahşabın gireceği, bazı yerlerde alüminyum olmasını istiyorum. Hibrit. Neden? Sağlam olsun. Abi hem sağlam hem de de ses mobilya ister istemez böyle duvardan bir zaman sonra kurtuluyor ve gaç guç arabanın içinde giderken böyle şey gibi. Senfoni orkestrası değil mi? Aynen. Yani bir yerden dolaplar, bir yerden başka şeyler böyle gaç guç gidiyorsun. Kesinlikle. İstiyorum ki daha sessiz, daha stabil bir trim sesi olmasın. Bozuk yollarda giderken Evet. daha kafa şişirmeyen. Zaten siz bunları böyle offroad, Evet. daha
daha zorlu yollarda gitsin diye yapmışsınız. Evet ve uzun ömürlü olsun. Daha az bakıma gereksinim duysun Evet. diye yapıyoruz. Evet. Yani zaten bunları ilk kendinize yaparak da başladınız. Bir gün senin hikayeni çekmek istiyorum ben. Olur. Sıfırdan İzleyiciler de kurulur merak arkadaşlar. ediyorsa tabii. Şimdi bakmayın böyle devasa bir şirket olmuş ama dünyaya satış yapan bir firma olmuş ama sıfırdan kendilerine yapmayla başlayan bir hikayeleri var. Onu da bir gün sizin için çekerim. Ama böyle showroom'da artık anlatmak bir yere kadar değil mi? Bunun artık bir sahaya inilmesi Kendi lazım. ortamında görmemiz lazım. Evet, doğasında görmemiz lazım. Bunun için de bana yapacakları karavana benzer bir model. Bir Mercedes Sprinter'ın üzerine yapılmış bir semi entegrede yolculuk yapalım. Güzel de bir yere gidelim. Gerçek ortamına gidiyoruz. Nereye gittiğimizde gidince görelim. Eğer karavanla yolculuğa çıktıysan dondurmanı yersin. It's about how you love, laughter, the ones that you trust. It ain't no secret. Bunun farlarda led kendinde mi vardı öyle? Orijinal. Ben de istiyorum ondan. Çok güzel duruyor ya. Şimdi gelirken benim en çok dikkatimi çeken bizim karavan da aynısının normal panel vanı. Bazı yerlerde böyle mesela çünkü bu yokuşlara falan girdik ya şimdi Evet. gelirken. Yokuşlarda benim biraz zorlanıyordu. Bu Tay gibi otomatik vites 4x4 olmasından mı yoksa başka bir şeyler var mı? Bu sonuçta semi entegre. Aslında temelde ağırlığı ürünün. Yani ağırlık çok büyük bir fark yaratıyor. Kaç kilo bu? 5.30 toplam boyla yaklaşık 3150 kilogram ağırlığında. Yani Nasıl 3150? yasal sınırın çok altında. Abi benim panel van 3.5'tu. Nasıl oldu? İşte bu aslında konstrüksiyonun daha hafif elementlerle daha sağlam olmasından kaynaklı. Telefon sessiz alın. Şeklinde sessiz alıyoruz dedim. Kim arıyormuş? Önemli biri mi? Önemli değil. Aç istiyorsan. Yok. Sonra şey yapabiliriz. Peki Selami'ciğim. Şimdi bu arabanın sallantısında makas falan mı attınız? Böyle çok sallanmadı mesela gelirken. Yani arka süspansiyonda sabit bir yük olduğu için nihayetinde çok küçük bir makas ilavesi var. Bir kat dediğimiz kat oluyor biliyorsunuz makastan. Yani siz aslında bu aracın diğer büyük arabalar yaparken alt mekanizması, oynaması falan aslında buralarda bir hakimsiniz Yani zaten offroad'dan geldiğimiz için aslında aracın hakimiyeti bizde çok daha fazla. Yani aracın özelliklerine çok hakimiz. Üreticilerle beraber çalışıyoruz. İşin biliyorsun yasal boyutunda belli sınırlar var, belli gereksinimler var. Bunlara da çok önem gösteriyoruz. Yani zaten mecburen de göstermek zorundayız yani. Buna dikkat etmek zorundayız. Genelde dikkat edilmiyor ya işte 750 kilogram altı denilip de gezen Evet, kaç evet. tonlarca karavan var. Önemli bir şey sürdürülebilirlik. Biz kendimiz ailemizle, çocuğumuzla, eşimizle, dostumuzla kullanamayacağımız bir aracı zaten üretemeyiz. Sen ne zamandır karavancısın? Ben 2005 yılından beri hep karavan olan aile. Benden eskisin ha. Tabii 2005. Yani 21 yıl oldu. Oo, sen kaç yaşındasın bu arada? 26. 35 var mısın sen? Ben 34 yaşındayım. 34 yaşındasın. 35'imden gün aldım. Peki mesela bir karavancı olarak benim bazı sormak istediklerim var. Yani diyelim ki arkadaşlar benden gördüler. Onlar da benim karavan yaparken beğendiler. Ama mesela böyle benim aldığım gibi bir araba bulamadılar. Mesela Tamam. dedim ki Ducato getirdi veya Ford bir şey buldu getirdi diyelim. Evet. Hani bu panel van bu boyutlara uygun. Ama mesela kamyonetini bulamadı, minibüsünü getirdi. Onun üzerine yine biz bu şeyi kurabiliyor muyuz? Tabii kesinlikle kuruyoruz. Burada aracın tonajı, işte toplam boyu yani iki teker arası dediğimiz wheelbase ölçüsü. Yapacağımız üst yapıyla doğru orantılı ve teknik verilere uyumluysa marka ve işte 4x4 mü 4x2 mi bu fark etmeksizin aslında bütün araçlara uygulayabiliyoruz. Ya biz aslında bak şunu da açık açık söyleyeyim. Selami bana nasıl bir karavan yapalım dediğinde ne attın bana? 4x4 Atego. Evet arkadaşlar o 4x4 Atego'ya ben de çok yükseldim açıkçası. 2017 modeldi. 17 model. 2 milyon civarlarındaydı. Ve kilometresi düşüktü ve 4x4 işte kilitli defans. Belediyede mi? Nerede çalışmış bilmiyorum ama. Kamudan çıkmış araçlar vardı. Evet. O arabayı ben neden yapmak istemedim arkadaşlar? Şimdi ben onu yaparım ama dedim ki Selami bak dürüst bir şekilde. Evet, burası. Selami dedim ben burada sana yaptırırken senin de bundan bir faydası lazım. Çünkü o bana gerekli kıyaklar neyse yaptı. Allah razı olsun. Eksik olma. Ben de hem size karşı hem ona karşı ben de hep şeydir. Kazan kazan kazan. Yani herkes kazansın bir şey yapılıyorsa. Burada da ben şunu düşündüm. Dedi ki kaç kişi 4x4 kamyonu alacak da gelecek sana karavan yaptıracak ki Aslında zaten. herkesin derdine yarasına bir merhem
ailem olsun mantığı vardı. Ya. Bu biraz senin takipçilerin ve işte ailen, çevren, eşin, dostunun aslında genel beklentisini karşılamak istedim. Ya hem onu Bencil değil, karşılamak genel davrandın. Aynen öyle. Ben de tam gezebileceğim. Yani çünkü onda da bazı yerler kısıtlı. Ya orada da Ekstrem araç yani. araç daha yüksek tonajlı olduğu için mesela bir Avrupa turu yapsan belli tonajlı araçlar belli şehir merkezlerine giremiyor. Yakıtı artıyor. Yükseklik daha fazla, yakıt artıyor, Bakım maliyetleri masrafları daha var, evet. artıyor. Yani Farklı dezavantajları da var tabii. yani Yok. bunun için biraz daha bütçesel olarak daha iyi durumda olmak gerekiyor. Ama benim gibi orta halin altında fakirin fakiri zengin büyük karavanlar yaptıramayacağımız için ne size Tamam. yarar ne bana yarardı. Estağfurullah. Bu arkadaşlar tabii hep zengin arkadaşlar bu zamana kadar geldiği için ya öyle lüks araçlar yapmışlar. Tabii onlar yani herkesin bütçesine göre onu yaptırmak isteyen gelip yine hala Her yaptırabilir. bütçeye göre bir seçenek olsun. Aynen Bizim öyle. amacımız o. Ben istedim ki arkadaşlar herkes 4x4 araba da alamıyor. Yani bu Sprinter'ın şu an 4x4'ü. Kaç para abi şu an bu araba? Bu arabanın sıfırı yaklaşık 4 milyon TL. 4 milyon arabaya vereceğim. Ben bir de nereden baksan 2,5-3 milyon da sana yaptırmaya vereceğim diyelim. Bir de bu öte- bu ağzından da çıktı biliyorsun değil mi? Sonuçta Daha fazladan bir kere çıkar abi. yabana yakılacağız yani dedim. Ben onlara... Yamanın bütçesini hedefledik. Evet. O Ya noktada burada biz sizin de kazanacağınız elimizde nokta da bu arkadaşlar. Panel van fiyatına yakın fiyatlara üst sınıf bir karavana sahip Bir de olacaksınız. ÖTV'yi unuttuk yani 4 milyon TL arabaya vereceğiz. Bir de ÖTV'sini vereceğiz devlete. Yani, evet. Yaklaşık daha karavana başlamadan 5,5-6 milyon TL'leri Hadi vereceğiz. diyelim 5 yılı doldurmuş bir araba 5 bulsa. yılı doldurmuş bir araba bulsak. O da 4x4'te çok mümkün değil. Mümkün değil. Ben de dedim ki abi biz böyle offroad arabalara özeniyoruz. Yabanda da onu yapmaya çalıştık. Gayet de güzel oldu. Evet. Yani hissi de ben 4x4 arabaya biniyorum. Çünkü benim için zaten Mercedes alıyorsam veya işte bu Senin tarz... için 4x4 olması sadece kafanda olması gerekiyor. Abi şu da abi var abi. Bak arka çeker değil mi bu araba? Önüne vinç'i tak al sana Tabii, 4x4. yani şöyle zaten araçlar kabiliyetli, o noktada hiç sıkıntı yok. Dediğim gibi vinç desteği, lastik desteği ve bir tık belki yüksek konumlandırarak biraz da temkinli olarak. Bir de Çok malzeme de iyi. Yani bu şunların hepsi zaten fabrikaya tasarıma gideceğiz inşallah. Tasarım yetişirse. Çünkü Selamiler şöyle çalışıyorlar. Bütün tasarımı net belirliyorlar. Her şey net oluyor. Sonra herkesin görevi var abi. Evet. Alüminyumcu alüminyumunu bölüyor. Ne yapıyorsa. Ahşapçısı Evet. ahşapından çalışıyor. Boyacısı boyaya, fırın boyaya giriyor zaten bu malzemelerin hepsi parça parça. Evet. Yani herkesin işi var ve çok hızlı bir şekilde toplanıyor. Hız ne kadar mesela? Tarihi de söyleyelim de. Ya şöyle en azından- yıllık biz 400 araç bir altyapımız var. Yani 400 araç ürettiğimiz Ben 200 kapasitemiz tane var. yapılırken aynı anda görmüştüm Evet. geçen sene. O noktada hani daha otomotive yakın bir üretim tekniğiyle çalışıyoruz. Normal işte klasik motokaravan imalatlarında aracın üzerine kurulur her şey tek tek. Profilinden başlar, ondan sonra panelleri, marangozu gider içinde tek tek çalışır. Ama bilmiyorsun. Sonra ne nerede bilmiyorsun. Yani Su bizde- nereden geçti? Bizde öyle Elektrik değil. nereden Yani geçti? her şey projede tam olarak bitiyor ve ondan sonra her şeyin hazırlığı tamamlanıyor. Ondan sonra montaja giriyor. İşte- Mesela biz en son boyamıyoruz. İlk parçaların hepsi tek tek boyanıyor. Sonra ondan sonra toplanıyor. montajlanıyor. Evet işte ya Yani- bu doğru otomotiv mantığı aslında biraz. Otomotiv mantığına yakın ve temelde aslında daha rigid, daha sağlam, daha mühendislik tabanlı bir çalışmanın eseri. Yani sen bunu mecbur yapmak zorundasın. Çünkü sadece Türkiye'ye satış yapmıyorsun değil mi yani? Kesinlikle. Şu anda işte Amerika'dan İzlanda'ya, Almanya'dan İtalya'ya birçok ülke. Bayağı arkadaşlar dünya çapında. Instagram'ına bakın. Yani oralardan çekip atanları gösterdi bugün bana Selami. Evet. Yani adam İtalya'dan da çekiyor, karavanı atıyor. Ne bileyim Alplerin oraya gidiyor veya Amerika'da her yerde Her insan. coğrafyada çalışıyor yani artı 50 dereceden eksi 50 dereceye 40 dereceye kadar bu araçlar çalışıyor ve bir şekilde satış süreçleriyle beraber biz bu memnuniyeti sağlamakla. Yani neden seçtin derseniz yerliyi de destekliyoruz arkadaşlar. Yani böyle biri Eyvallah. çıkmış biz de gururlanıyoruz. Yani Eyvallah. böyle güzel karavanlar yapıyorsa her zaman biz de desteğimizi yaparız. Biraz önce dedim ki o fiyatlara lüks bir karavan. Peki sen burada karavan malzemeleri nasıl kullanıyorsun? Mesela kontralarını nasıl seçiyorsun? Elektronik grubunu. Biz burada dediğim gibi fonksiyonel olması tabanında aslında en kaliteli hem de kendi ispatlamış markalarla çalışıyoruz. Çünkü az önce anlattığım işte birçok ülkede satış yapmanın gereği bu. Falanca ülkeye gittiğinde orada ürünle alakalı bir servis hizmeti alabilmeli müşteri. Bu noktada hiçbir zaman şeye kaçmıyoruz. Yani hiçbir matematik yapmıyoruz. Tamamen işin olması gerektiği tarafına koşuyoruz. Evet. Bütün şartları zorlamayı severim. Ben Koşacak mıyız? sizi de zorlayacağım abi. Biliyorsun ben Biliyorum. biraz kıl da Ama müşteriyimdir. sıkıntı yok. Biz o noktada hazırız yani. Siz böyle müşteriye alışık mısınız peki? Böyle Çok her tür, alışıyoruz abi. her tarzdan insan gelip Çok alışıyoruz. Yani ben çünkü sen üst seviye zenginlerle uğraştığın için bilirsin. Ben zengin olmasam da karavan konusunda önceden
cıncığına cıncığına dikkat ederim biraz. Benim de isteklerim olacak. Onları da Memnuniyet odaklı tasarımı zaten o yüzden. Zaten genelde şey olur. Bir şeyler hayal edilir, üretim gerçekleşir. Gerçekleştikten sonra müşteri bunu beğenip beğenmeme durumu biraz göreceli olur. Orada kavgalar edilir. Biz ilk önce beğendiriyoruz, sonra imal edip beğendirdiğimizde meç ediyoruz. önemli olan bu arkadaşlar. Müşteriyi memnun etmek önemli. Benden eski karavancıymış. Kendileri de deniyorlar. Siz ailecek hepiniz, ben abinle de senin tanışıyorum. Biz Selam olsun bu arada Halil'ciğime. kullanmadığımız bir ürünü yapmıyoruz ya. İçimize Evet. sinmeyen bir ürünü piyasaya sürmüyoruz. Bu arkadaşlar yeter, daha bayılacak. Karavan çok uzakta. Evet, karavanımız gerçekten bununla buraya gelmek çok keyifti. Neden seçtiğimi de herhalde sorularımla terledim mi? Gayet. Şu anda biraz terledim. Evet. Kamera karşısına geçmekten. Ama sorularım terletmedi. Gayet Tamam. net de cevaplar verdi. Yine de her zaman sorularımızı soracağız ama dediğim gibi biz bir araya geliyorsak iyi bir şey çıkaralım ortaya diye aslında. Kesinlikle. Finalde de senin aracını süreceğiz. Onu test edeceğiz. Evet. Memnun kalırsak, İnşallah. başta biz memnun kalırsak size öyle teslim edeceğiz. Ya arkadaşlar bak, bu adam deli. Yani bu adam zaten işi var, gücü Sağ ol. var. Devletle ortak işler yapıyor. Dünyaya her yere karavan satıyor. Benim gibi adam Ben de çok uğraşması. akıllı sayılmam diyorsun. Abi ben de deliyim, sen de delisin ama bizim neyi deli? Biz bir şey yapmanın, Motivasyon dünyaya deli. iyi bir şey getirmenin seven insanlarız motivasyonu yani. deli. Evet. Öyle şeylerle uğraşmak bizim tutku değil mi herhalde bu yani? Yani ben daha önce de hani böyle kamera karşısına geçtikçe, fırsat buldukça anlatıyorum. Yani para motivasyonuyla veya ticari motivasyonla yaptığımız işler değil. Başından beri de öyle olmadı. Hobiden dediğim gibi türedi. Pandemi döneminde ciddi bir popülasyon oldu biliyorsun karavan sektöründe. Aynen öyle. Çok fazla bu sektöre yatırım yapan, işte burada iş geliştiren insanlar oldu. Tabii ki onlara da saygı duyuyoruz, ticari odaklı, ama biz onların daha öncesinde zaten 2005'ten beri hep ailede bir karavan tutkusu vardı ve otomobilden geldi bu tutku ve offroad'dan dönüştü. O motivasyon olduğu için biz başta zaten kendimize karavan yapmakla başladığımız için her ürünü kendimize yapıyormuşuz. Aynen motivasyonuyla öyle. yapıyoruz. Benim karavan üreticim gibi yani. Şimdi video kısmına yöneldim. Karavana yönelseydim muhtemelen ben de böyle oldu. Crawler'ı geçerdim. Yani Geçemezsin ki. geçerdim. Yok, Geçerdim. geçemez. Yok. Çünkü senin Vallahi yaptığın bence çok- ürünler de şahane. 4 tane model yaptın. Hepsi yani- birbirinden farklı Ben uzmanlık de ve deneyim tasarım, gerektiriyor. görüntü oralarda daha iyi olduğumu düşünüyorum. Ama nihayetinde sen bunu yani ticari bir şeyde yapmadığın için yapabileceğin hobi olarak en üst seviyede yaptın. Aynen öyle. Ya sen de karavancısın, ben de karavancıyım. İkimiz de aslında derdimiz böyle ortaya iyi bir karavan çıkartmak değil mi? Yani Evet. böyle iyi bir şeyler yapmaktan biz çocuklar gibi mutlu oluyoruz. Oturduğumuzda saatlerce karavan konuşuyoruz, araba konuşuyoruz. Evet. Yani buraları seviyoruz. Hobimiz de aynı zamanda. Son olarak şunu söyleyeyim Selami. Bu senin hobinle başladı. Evet. Benim de hobimle başladı. Yani ikimiz de karavancılığı aslında severek başladık. Doğru. Severek girdik. Hala seviyor musun? Hala seviyorum. Kampa gidebildikçe daha da seviyorum. Ben de seviyorum. Hatta Ama- aşığım. Yani dostum, o zaman bu şey değil mi? Bu iki tane böyle tutkusu olan, heyecan olan iki adamın bir araya gelip ortaya Bir hayali çıkartacağı hayali gerçekleştirmek gibi. Beraber şöyle bir dağlara, bayırlara gidelim. Tutalım kendimizi. Çok hevesliyim. Evet. Artık gerçekten özledim yolları da. Hep birlikte yollara çıkarız inşallah diyelim. İnşallah en kısa zamanda yollara çıkarız. Karavanım da hızlıca hazırlanacak. Kış gelmeden karavan turunu çekeriz. Hedeflerimiz o yönde. Nasip bakalım, göreceğiz hep birlikte. Karavan sürecimiz bir yandan ilerlerken bir yandan da kendimi de işte biliyorsunuz hayatımı yeniden kurmaya çalışıyorum. Burada yine Ütopya köylülerle buluşacağız. Bu videoyu siz izlerken muhtemelen biz onlarla buluşmaya başlamış olacağız. Bir şekilde hayatım devam ediyor. Çok şükür iyi gidiyor. Daha iyiyim. Her geçen gün daha iyi oluyorum. Güzel yorumlarınızı okumak, desteklerinizi görmek beni daha da iyi yapıyor. Daha da mutlu ediyor. İyi ki varsınız Allah'tan. 8 yıldır böyle bir şey anlatıyor olmak, sizlerle heyecanımı paylaşıyor olmak beni daha da çok mutlu ediyor. Nasıl Selami ile o işte anlatırken ki o heyecanımız, tutkumuz bir anda alevleniyorsa bunları da sizlerle paylaşıyor olmak zaten en büyük tarafı da o. Sizler de böyle işte yeni bir şeyler yapılıyor olmasından, dünyaya böyle bir şeyler üretmenin sizin de hoşunuza gittiğini biliyorum. O yüzden buradasınız. Zaten hepimiz kamp sever, doğa sever insanlarız. O ürettiğimiz şeylerle de doğada, doğanın güzelliklerinin içinde vakit geçirmek için zaten. Sonuç aslında oraya varıyor. Umarım hepimizin her şey gönlünce olur. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz gördüğünüz dürüst bir şekilde her şeyi oturup konuştuk, paylaştık. Beğene basmayı unutmayın. Ben de zaman zaman oralarda olacağım. Showroom'una yolunuz düşerse gelin, çekinmeyin. Orası herkese açık. Kahve köşesi var. Kahvelerimizi yapar, içeriz, tanışırız, muhabbet ederiz. Haricinde Ütopya Köy buluşmaları da biliyorsunuz devam ediyor. Oralarda da sizleri görmekten mutlu olurum. Ütopya
Tatlıköy Instagram hesabından takip ederek zaten görürsünüz buluşmaların takvimlerini. Böyle dostlar, işte böyle zaman geliyor geçiyor. Yıllar geliyor geçiyor. Bir bakmışsınız ki kış gelivermiş, yeni karavan yapılmış ve onda yollara çıkmışız. İşte hayatta böyle, bakalım neler yaşayacağız. Hepsini zaten birlikte göreceğiz. İnşallah bundan sonrası mutluluklarla geçen, güzel anılar biriktirdiğimiz bir ömrümüz olur. Görüşene kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bu aslında Hello People'la Crowler'ın bir evliliği diyebilir miyiz? Arkadaşlar dost olsak da evlendim diyebilir miyim? İnşallah. Yani şey, Hayırlısıyla. İnşallah. yani markaların diyelim. Arkadaşlar biz Hollanda'ya gidiyoruz. Bir saçma sapan bitiriyormuşuz. Dur, buraya güzel bitirmemiz lazım şimdi. Burada ben kötü bir yere götürdüm gibi oldu Abi sanki. lafı gerçekten Burayı kötü bir yere götürdüm. Burada yeniden şey. Ben de Ya inşallah şöyle. dedim. Votre toast, je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros peuvent s'entendre, pour plaisir, ils ont les combats.